Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Piyasalar geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indiriminin yansımalarını seyrederken bu bağlamda dolar Türk lirasındaki yükseliş eğiliminin de sürdüğünü gördük. Borsa İstanbul Yüz Endeksi küresel borsalara paralel bir şekilde yükselişini sürdürürken geçen haftayı %0,03'lük değer kazancı ile 1737 seviyesinden işlem kapattı. Toplam işlem hacmi ise 29,1 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşirken sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %3,43 ile bilişim sektörü olurken en çok kaybettiren sektör ise %5,18 ile ulaştırma sektörü oldu. Avrupa'da karantinanın tekrar başlayabileceğine dair işaretler ve Avustralya'nın bugünden itibaren tekrar koronavirüs nedeniyle kapatmaya geçmesi havayolu hisselerinde Cuma günü sert satışların yaşanmasına neden oldu. Bugün yurt içerisinde Kasım ayına ait tüketici güveni verisi açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 100 baz puan indirdi. Böylelikle Türk lirası zorunlu karşılıklarında uygulanan faiz %10,5'dan %9,5 seviyesine geriledi. Merkez Bankası politika faizinde yaptığı destekleyici hamleler artarken bir yandan bankaların daha fazla kredi vermesini sağlamaya çalışıyor. Bir yandan da piyasada likidite akışını düzenlemeye çalışırken bugün Borsa İstanbul Yüz Endeksinde kritik seviye olan 1697 seviyesi önemini koruyor. Bu seviyenin üzerindeki alımların devam edilebileceği gibi bu seviyenin altında da satışların başlayabileceğini düşünüyorum. Dolar Türk lirasındaki yüksek eğilim sürerken bu hafta kar satışları yaşanabilir. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var. Çünkü hem yurt içi gelişmeleri hem yurt dışı faktörleri kurda yükselişin bitmediğini bizlere gösteriyor. 10,63 seviyesi bugün dolar Türk lirasında bizim için önemli bir seviye olurken bu seviyenin üzerinde alış eğiliminin devam edeceğini, bu seviyenin altında da kar satışlarının hızlanabileceğini sizlere vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun artmasının ardından tahvil alımlarının azaltımına hızlandırılıp hızlandırılmayacağı konusunu gelecek ay görüşmelerinin uygun olabileceğini söylerken, Fed üyesi Christopher Waller, Fed'in tahvil alımlarının azaltılmasına hız vermesi gerektiğini, yüksek enflasyonun devam etmesini ve istihdamın yarattığı güçlenmesini beklediğini ifade ederken, ayrıca Waller, varlık alımlarının Haziran yerine Nisan ayında bitirilmesi gerektiğini savundu. Bu açıklamalar dolar endeksinin yükselmesine neden olurken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin ise Cuma günü %1,52 seviyesine düşmesi oldukça dikkat çekiciydi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri güne yükselişle başlarken ve 1,56 seviyesinden de işlem görüyor.
Dolar endeksinin ise 96,20 seviyesini kırıp kıramayacağı çok önemli. Eğer bu seviyenin üzerine çıkılır ise dolar endeksinde yükseliş eğilimi sürecektir. Bu seviyenin kırılması halinde 94,48 bölgesine kadar da kar satışları gelebilirken Amerika Birleşik Devletleri'nin tıperringe gittiği ortamda her zaman söylediğim gibi küresel bazda tüm para birimlerinde karşı güçlü bir dolar beklentimi koruyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki görülecek artışlar ons altındaki fiyatlamaları da aşağıya çekecektir. Özellikle ons altındaki bu süreçte her yükselişin satış fırsatı olduğu vurgusunu da sizlere vurguluyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Cuma günü karışık bir seyirle kapatırken Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkan Joe Biden'ın ekonomi programının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini onaylamasının verdiği pozitif hava enflasyon endişeleriyle dağılırken endekslerde de karışık seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut konut satışlarının 6,20 milyon adet artması bekleniliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Salı günü ekonomi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin bir konuşma yapacağı belirtilirken piyasalardaki volatilitenin artacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının genel itibariyle bu türlü konuşmalar yapmadığını biliyoruz. Ancak enflasyondaki yükselişin ciddi unsurlar barındırması tüm gözleri enflasyon cephesine çevirmiş durumda. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, aşırı yüksek bir enflasyonun ortaya çıkma riskinin görmezden gelinmemesi, dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini söylerken, yüksek enflasyon beklentileri ve yüksek ücret artışları orta vadede fiyat baskılarını güçlendirebilir ifadelerini yer alırken, Weidmann, Avrupa Merkez Bankası'nın gerektiğinde para politikasını sıkılaştırmaya hazır olduğunun sinyalleri vermesi gerektiğini de vurgularken, Euro-dolar paritesindeki düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Bu eğiliminin devam edeceğini de sizlere söyleyebilirim. 1,1262 seviyesinin altına insek de satışların hızlanmasını bekliyorum. Yükselişlerin ise satış fırsatı yaratmaya devam ettiğini, ayrıca Euro, Türk Lirası kurunda da yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyorum. Şayet küresel bazda dolar endeksinde bir yükseliş yaşar isek, kurda da yeni tarih zirveleri görmemiz mümkün. Avrupa borsaları Cuma gününü düşüşle kapatırken, koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerin kapatma kararı alabileceğine dair gelen mesajlar düşüşlerde etkili oldu. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda geçen hafta son iki işlem gününde 11,30 seviyesine yakın seviyelerde Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında ikili tepe oluşumunun gerçekleştiğini gördük. 11 Türk Lirası üzerinde kalıcılığın devam ettiği kurda bugün yurt içerisinde kabine toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar, tüketici güveni ve merkezi hükümet borç stoğu yakından takip edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ikinci el konut satışları ve Chicago Ulusal Aktivite Endeksini de yakından takip ediyorum. Faiz indirimlerinin devam edeceği yönündeki beklentilerin devamı kurda baskı yaratmayı sürdürürken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde
dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 11,30 ve 11,62 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların görmemiz durumunda ise 11 Türk lirası ve 10,73 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda Lagarde'ın açıklamaları, güvercin tonda devam etmesi sonrasında paritede yaşanılan geri çekilmeye rağmen Türk lirasındaki yaşanılan değer kaybı ile birlikte kurda benzer 12,80 seviyelerinde ikili tepe gerçekleşmiş görülüyor. Bugün yurt içerisinde ve Avrupa'da tüketici güveni endeksi gelecekken yurt içerisinde ayrıca kabine toplantısı sonrası açıklamalar ve merkezi hükümet borç stoku verilerinde yakından takip ediyorum. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 12,80 ve 13 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 12,30 ve 12 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.